Herkese merhabalar ve kanalımıza hoş geldiniz. Bu tarz detaylı analizlerin devamı için abone olmayı düşünebilirsiniz. Başlamadan önce önemli bir hatırlatma yapalım. Burada paylaştığımız bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde değil. Amacımız sadece bize ulaşan raporlar ışığında şirketin yani Teknosa'nın finansal durumunu daha iyi anlamanıza yardımcı olmak. Bugün evet Teknosa'nın TKNSA finansal röntgenini çekiyoruz. Son 10 dönemin bilançolarını ve en güncel faaliyet raporunu masaya yatıracağız. Şirketin geçmişten bugüne finansal yolculuğunu ve tabii son durumunu bir değerlendirelim istiyoruz. Ve bu incelemenin sonunda da elimizdeki raporun ulaştığı nihai yatırım kararı neymiş, varsa bir hedef fiyat belirtilmiş mi, bunları da sizlerle paylaşacağız. Bu tür analizleri faydalı buluyor musunuz acaba veya başka hangi şirketleri incelememizi istersiniz? Yorumlarda bizimle paylaşırsanız gelecek içeriklerimize de yön vermiş olursunuz. Pekala, o zaman Teknosa'yı incelemeye başlayalım. Şirket yüksek riskli ama bir yandan da potansiyel olarak yüksek getirili bir dönüşüm hikayesi mi sunuyor? Ne dersin? Ya burada ilginç bir ikilem var gerçekten. Bir yanda şirketin önce dijital diye bir stratejisi var. Bununla özellikle e-ticarette güçlü bir ciro artışı görüyoruz. Raporlara göre 2025'in ilk yarısındaki 35,16 milyar TL ciro, 2024'ün tamamındaki 69,43 milyar TL'nin yani yarısını şimdiden aşmış. Bu stratejinin pazar payı kazandırdığını gösteriyor gibi. Evet, yani büyüme var, bu güzel. Ama madalyonun diğer yüzü ne diyor peki? İşte diğer yanda bu büyüme ciddi bir nakit yakımı ve giderek derinleşen net zararlarla finanse ediliyor. Bakıyoruz 2023'te 1,08 milyar TL kar varmış, sonra 2024'te bu 1,66 milyar TL zarara dönmüş, 2025'in ilk 6 ayında ise zarar şimdiden 980 milyon TL'ye ulaşmış. Yani bu pek sürdürülebilir bir durum gibi durmuyor açıkçası. Peki bilanço bu baskıyı nasıl yansıtıyor? Raporlarda en kritik nokta olarak neresi gösteriliyor? Bilançonun aşırı kırılgan yapısı ve özellikle de kısa vadeli yükümlülükler çok dikkat çekici. Toplamda 17,65 milyar TL yükümlülük var. Buna karşılık öz kaynak sadece 1,66 milyar TL. Bu Haziran 2025 itibarıyla olan rakamlar. Yani borç öz kaynak oranı onu aşmış durumda. Ama daha da önemlisi kısa vadeli yükümlülüklerin ki bu 16,65 milyar TL tam %78'i. Yani neredeyse 13 milyar TL'si ticari borçlardan oluşuyor. Ticari borçlar derken yani tedarikçilere olan borçlar mı kastediliyor? Aynen öyle. Bu yani şirket operasyonlarını banka kredilerinden ziyade mal aldığı yerlere olan borçlarını erteleyerek mi finanse ediyor demek oluyor? Öyle görünüyor. Bu da aslında şirketin büyük ölçüde tedarikçilerin güvenine dayalı oldukça hassas bir denge üzerinde yürüdüğünü gösteriyor. Anladım, bu gerçekten riskli bir denge. Peki şirketin dijitalleşme stratejisi yatırımları ne durumda? Şu ERP dönüşümü diyorlar, bir de yapay zeka, bilge kullanımı. Evet, bunlar işte o önce dijital dönüşümünün temel taşları aslında. Amaç ne? Türkiye'nin büyüyen e-ticaret pazarından daha fazla pay kapmak ve tabii operasyonel verimliliği arttırmak. İyimser senaryo, yani boğa senaryosu dediğimiz şey, bu yatırımların artık meyve vermeye başlayıp marjları genişleteceğine ve şirketin kâra geçeceğine dayanıyor. Ya riskler? Kötümser senaryo yani ayı senaryosu ne diyor peki? Raporlarda neler öne çıkmış? Orada da 3 ana risk belirginleşiyor. Birincisi az önce konuştuğumuz likidite krizi riski. Yani tedarikçiler kredi koşullarını biraz sıkılaştırsa şirket ani bir sıkışıklık yaşayabilir. İkincisi rekabet. Hem MediaMarkt gibi çok kanallı güçlü rakipler var ki onlar da Türkiye'de pazar yeri açıyor şimdi. Hem de Trendyol gibi e-ticaret devleri var. Teknosa biraz arada kalmış gibi duruyor. Üçüncüsü de makroekonomik zorluklar tabii. Özellikle yüksek faiz oranları finansman giderlerini çok arttırıyor ve bu da kâra dönüşü zorlaştırıyor. Anlaşıldı. Peki, tüm bu finansal veriler ve riskler ışığında analistlerin beklentileri ne yönde ve raporun nihai değerlendirmesi nedir? İşte burada bir başka çelişki daha ortaya çıkıyor. Finansal tablo kötüleşirken analistlerin hedef fiyatları ortalamada 50 TL'nin üzerinde görünüyor mevcut fiyata göre ki o da 25 TL civarında, %100'ün üzerinde bir artış potansiyeli gösteriyor. Çok ilginç. Yani
Analistler rakamlardan çok hikayeye mi odaklanıyor? Öyle görünüyor. Sanki mevcut rakamlardan çok bu dönüşüm hikayesinin başarısına odaklanıyorlar gibi bir durum var. Zaten FK gibi standart değerleme metrikleri şirket zarar ettiği için pek bir anlam ifade etmiyor şu anda. O zaman raporun yatırım tavsiyesi nedir? Net olarak ne diyor? Rapor, risk profiline göre farklılaşan bir tavsiye sunuyor açıkçası. Yüksek risk toleransı olanlar için spekülatif al önerisi var. Ama altını çizerek belirtiyorlar. Bu 3 ila 5 yıl gibi bir vadeyi ve potansiyel olarak %100 kayıp riskini, yani yatırılan paranın tamamını kaybetmeyi göze alabilenler için o da portföyde çok küçük bir pozisyonla düşünülebilir diyorlar. Çoğu yatırımcı için, yani riskten kaçınan veya daha dengeli olanlar, tavsiye oldukça net. Sat ya da uzak dur. Gerekçeler de belli. Yüksek finansal sıkıntı durumu, negatif nakit akışı ve az önce bahsettiğimiz rekabet riskleri. Anlaşıldı. İşte Teknosa'nın finansal durumu ve geleceğine dair detaylı bir bakış açısı sunduk raporlar ışığında. Dijital dönüşüm yolunda evet yüksek riskler ama bir yandan da potansiyel ödüller barındıran ilginç bir tablo var ortada. Sizin bu analizde dikkatinizi en çok ne çekti? Görüşlerinizi ve tabii incelememizi istediğiniz diğer şirketleri yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Belki son bir düşünce olarak şunu ekleyebiliriz. Bir şirketin parlak gelecek vadeden bir dönüşüm hikayesi var, bir de mevcut finansal gerçekleri var. Hangisine daha fazla ağırlık verilmeli? Özellikle finansmanın, dediğimiz gibi, tedarikçi finansmanı gibi hassas dengeler üzerine kurulu olduğu durumlarda bu soru daha da önemli hale geliyor sanki. Üzerine düşünmeye değer bir konu. Olmuştur. Hepinize bol kazançlı ve bilinçli finansal kararlar dileriz. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.